Evet. Yine geldim. Ben Ozan Kurtbay. Achtung! Arkadaşlar, mevzu ciddi. Aynen, mevzu ciddi. Ben Ozan Kurtbay. Öncelikle bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim. Achtung! Şimdi, mevzu ciddi derken neyi kastettiğimi şimdi size söyleyeceğim. Tamamen bir gerçeklik. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Rasyonel olarak, matematiksel olarak arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Ay Akrep Burcu'ndayken, şu anda Ay Yay'da, Ay Akrep Burcu'ndayken matematiksel olarak net bir şekilde Plüton Oğlak dönemi sona erdi. Kapandı. Şalter indi. Geçtiğimiz süre zarfı içindeki kolektif alanda veya toplumların içerisindeki yapıların enerji kalkanı, şimdi Plüton, Akrep ne demektir? Köklü dönüşüm. O çark artık attı ve bir daha oraya eski sürece, eski alışkanlıklara, eski statikoya veya eski yapıların enerji alma akışı zaman çizelgesi üstünde, Satürn'ün yönettiği zaman çizelgesi üzerinde matematiksel olarak bitti. Oraya dönmek isteyen ve o alışkanlıkları sürdürmek isteyen hiç kimse o alışkanlıklarını sürdüremeyecek. Plüton Kova transiti şu anda tamamen oturmuş bulunuyor. Yani şahsi, rasyonel yapılanma. Neyi inşa ettin? Plüton Kova bu demek. Sen şahsi olarak ne inşa ettin? Plüton Oğlak neydi? Kimlerle beraberdin? Hangi statüyle beraberdin? Arkanda nasıl bir yapı vardı? O yapıya nasıl ayak uyduruyordun? O yapı uğruna veya o yapı seni nasıl manipüle ediyordu? Büyük kurumsal firmalar. Orada artık enerji kapandı. Bundan sonraki süreç tamamen herkesin şahsi kabiliyetine kalmış. İzleyeceğimiz tek şey o yapıların nasıl yıkılmaya başladığı. Çünkü artık bitti. Yani şimdi matematiksel olarak olay bittiğinde geçen haftanın sonunda Cuma günü finalde oranın enerji girişi anahtarı çık diye çevrildi. Bitti. Oraya artık bir enerji girişi yapmıyor. Şu anda göreceğimiz şey zaman çizgisi üzerinde kalan son temizlenmeler başlıyor. O da sadece izlenebilir olacak zaten. İzleyeceksin, sona erecek. Bu bitiyor galiba. Galibası yok. Matematiksel olarak bitti. Şu anda temizleniyor. Önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde bu temizlik sona erecek ve o yapılar enerji alımını gerçekleştiremedikleri için kaçınılmaz bir yıkımla karşı karşıya kalacaklar. Ve bu yıkım esnasında o otoriteler enerji bulamadıkları için panik yapmaya başlayacaklar. Ve son artık aşamalarda son şiddette manipülasyon yapmaya çalışacaklar. Ve oradan alışkanlıksal ve bilinçaltısal olarak kopamamış insanlar onların peşinden gitmeye kalkacak. Gitmeye kalkabilirsiniz ama boşuna gidersiniz. Onlarla beraber çökersiniz. Çünkü bu matematiksel bir gerçeklik. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü önümüzdeki hafta bu artık Ay
şu anda yayda. Ay Oğlak'la başlayacak. Ondan sonra Ay Plüton'a giriş yapacak. Plüton'la kavuşumuna Kova burcunda. Orada artık yani geçen hafta Ay Akrep'teyken ki ölüm sonlanma, matematiksel sonlanma, önümüzdeki hafta Plüton'un mıknatıs etkisiyle beraber bir nevi kaldıraç etkisi yaratacak. O kaldıraçla beraber son tortular da artık temizlenmeye başlayacak. Ben çevremde şimdiye kadar söyledim, arkadaşım kendini geliştir. Kendi değerlerini, kendi rasyonaliteni oluştur diye boşuna söylemiyorum. O gün gelecek dedim, o gün geçen hafta pazar günü sona erdi. Gitti artık, o matematiksel olarak gitti. Yani oraya o alışkanlıktan kopmak istemeyen insanlar artık resmen bir panik, bir can çekişme, bir işte nasıl hayatta kalırım, bu halinde kalamazsın. Ya kendini güncelleyeceksin, ben boşuna her videoda güncellenmeniz gerekiyor demiyorum. Çünkü artık yani sona yaklaştık diyordum ben. Geçtiğimiz her videoyu izleyin. Ben videoları sırayla yapıyorum. İşte sona geldik, son yaklaşıyor. İşte yeni level başladı, tamam. Her şey tamam ama artık eski level tamamen geçtiğimiz hafta sona erdi, bitti. Game over, done. Hatta önümüzdeki haftayı açayım. The Solar Fire. Aynen. Önümüzdeki hafta ayın 31'i şu anda Ay Yayda. Gördüğünüz gibi Ay Yayda. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Ay Yayda, Salı günü Ay Oğlak'ta olacak. Çarşamba Ay Oğlak'ta. Perşembe günü dediğim mıknatıs etkisi başlayacak. Buyurun. Dediğim mıknatıs etkisi. Çekecek herkese. Matematiksel olarak bak retroda geçmişin artık temizlenmesi. Daha önce ben söylemiştim. Plüton retro etkisi geçmişi tamamen sizden koparmaya başlayacak diye. Bu artık kabuğun sıyrılması. Geçen hafta geçmişin şalteri indi. Şimdi o sıyrılma sona erecek. Ve bu oldukça sancılı bir süreç olacak. Ve bu sancılı süreç 12 Ağustos'taki Aslan Burcu Güneş tutulmasıyla yukarıya doğru sıçrama yaratacak. Ve artık DNA'sına kadar sıyıracak. Şu anda yüzeyden sıyırmaya başlıyor. Ve ama onun kemiğine kadar Satürn kemik yapısını temsil eder. İnsanın vücudundaki kemik yapısını temsil eder. Binaların içindeki demirleri temsil eder. O iskeleti temsil eder. Şimdi Plüton bütün kalkanı ele alır. Orada yapacak bir şey yok. Sıyrılacak. Kemiğine kadar sıyrılacak. Satürn nerede bitti? Geçen hafta Plüton bitti dedi. Satürn nerede bitti diyecek. Orada bitmiş olacak. Ve 12 Ağustos'taki güneş tutulmasıyla beraber izleyin bütün videoları tek tek. Ne var demiştim orada? Jüpiter, Güneş kavuşum sınırındaki tutulma Aslan Burcu'nda, Plüton retrosuna ters açıda olacak. 180 derece. Ve Satürn Koç burcunda. Yaşam alanımızda. Ve matematiksel olarak geçtiğimiz hafta sona erdi. Bitti artık. Oradan dönüş yok. Artık sadece izleyici olacağız. Yani bunu başarmış olanlar izleyecekler neyi? Eski yapıların nasıl yıkıldığını izleyecekler. Tamamen dijital alana geçmiş olacağız. Orada her şey mümkün. Tamamen sınır senin yaratıcılığın. Ama bunun için önce o korku boyutunu bırakabilmen lazım. Orada yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta hemen açalım Solar Fire'ı.
Perşembe günü son artı kova. Cumartesi Perşembe, cumartesi, pazar. Pazar günü ay balıkta. Ama o zamana kadar 2 artı 1 eksi matematiksel değere sahibiz. İlaveten Merkür gezegeni önümüzdeki hafta artı değer olan İkizler Burcu'ndan çıkacak. Matematiksel değeri artı olan İkizler Burcu'ndan çıkacak. Eksi olan, matematiksel değeri eksi olan Yengeç Burcu'na giriş yapacak. Ve orada Merkür tamamen sezgisel çalışır. Çünkü Yengeç suyun kardinal burcu, orada sezgi işler, mantık işlemez. Ve tamamen zihinsel olarak Zodyak'taki 4 numaralı eve odaklı olacağız. Çünkü Yengeç 4 numaralı evi temsil eder. Tertemiz. Haftaya neymiş? Pazartesi günü ay yay, iç dış bağlantısı. Ondan sonra salı ay oğlak. Maddesel dünyaya giriş yapıyor. Ay Plüton'dan çıktı yayla maddesel dünyaya giriş yapıyor. Elle tutulur bütün olaylar, gizlenen bütün olaylar, bu yıkım esnasındaki gizlenen bütün olaylar gün yüzüne çıkacak toprakla beraber. Çünkü ay toprağa girince oradaki gizli kalmış olan her şeyi aşağı çıkarır. Niye? Çünkü insanlar o gizli kalmış olan şeyi içlerine artık tutamazlar. Ay oğlakta olduğu için dışarı kusarlar. Topraktan dışarı kusar. Bu sefer gizlenen her şeyi duymaya başlarsın. Onunla beraber, ayyuka çıkmış olan her şeyle beraber o al-ver ilişkisi büyük bir şeye girecek, tepkimeye girecek. En son haftanın sonunda Plüton diyecek ki gel kardeşim, ne oldu, elinde ne kaldı şu anda, elinde ne var? Gerçekten elinde ne var? Gizli olan her şeyi, kendi rasyonel şeyinle, emeğinle yaptığın her şeyi al, bana gel. Ne oldu? Bir üst boyuta geçiş yapacaksın, dijitalleşeceksin. Peki arkadakiler, o seni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben senin kendinle ilgileniyorum. Sen de kendinle ilgilensen hiç fena olmaz. Alışkanlıklarım diyeceksen arkaya dönemezsin. Burada ruhunu teslim edersin. Çünkü arkası artık yok. Arkası o dişlilerde, çarkın dişlilerinde parçalanıyor. Geçen hafta başladı o parçalanma. Artık parçalanmaya başladı. Ve o çark her bir geriye doğru parçalanmasında şimdi buradaki tortuları çekmeye başlayacak. O tortularla beraber o çarkların arasında gitmek istiyorsan keyfiniz bilir. İşte hayatta kalmak, can havlilleyim, hayatta kalmaktan korkuyorum. Ulan gittiğin yer zaten ölüm. Kurtuluşun zaten burası. Girmekten korktuğun yer zaten kurtuluşun. Ölmekten korktuğun için buraya gelmek istemiyorsun değil mi? Evet. Korkup kaçtığın yer zaten çarklar. Bu nasıl bir paradokstur? Bu nasıl bir paradokstur? Yani rasyonel hiçbir akıl bunu kabul etmez. Matematiksel, mantıksal hiçbir akıl bunu kabul etmez. Bunu sadece duygusal davranan ve bilinçaltı korkularını güncelleyemeyen herkes bu şekilde yaşar. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim gelelim burçlara. Yükselen burçlar. Evet, sayın Koç, sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç. Önümüzdeki hafta Merkür'ün de 4 numaralı eve girmesiyle beraber ay sizde artık pazartesi günü 9, salı 10, çarşamba 11 numaralı evlerde olacak. 9 ne? Bütün yaşamsal inancın, hayallerin ve yaşam felsefen. Kendi adına tutunduğun her şey. Tabii kendi adına bir şeye tutunmuyorsan, arkanda bir firma varsa ve sen ona güveniyorsan, o firma geçen hafta şalteri indirdi. Ay Plüton'dayken, Ay Akrep Burcu'ndayken o şalter indi. Ama daha o firmanın bundan haberi yok. Ve yavaş yavaş seni daha fazla sömürmeye başlayacak aynı firma dediğin şey. Niye? Çünkü yeni giriş olmayacak. Yeni enerji girişi olmayacak. Yeni enerji girişi olmazsa o firma ne yapar? Seni sömürmeye başlar. Bitti. O yüzden sayın yükseleni koçlar, önümüzdeki hafta kendi adınıza neye daha çok değer veriyorsunuz? Alışkanlıklarınızı demiyorum.
kendi alışkanlıklarınızda, neye, kendi şeyleriniz, kendi benliğiniz için neye daha fazla değer veriyorsunuz? Onu inşa etmeye odaklanmak zorundasınız. Çünkü önümüzdeki hafta 9 numaralı ev. O yöne bir karar ver. Sen mi? Yoksa biat ettiğin yer mi? Çünkü ay Oğlak işte bana uzun vadede istikrarlı olma garantisi verir misin? Bunu eski yapıda kurumlar söylüyordu. Yani bunun Türkçe meali neydi? Seni uzun vadeli sömürebilir miyim? Bu demekti bu. Şimdi önümüzdeki hafta buna giriş yapıyor. Şimdi yükseleni koçlar buna yapmayacaksan çünkü matematiksel olarak o inandığın şey sona erdi. Sadece ta görünürde bir şey yok. Ve o yavaş yavaş görünür olmaya başlayacak. Görünür olmanın kabak noktası 12 Ağustos'taki Güneş Aslan tutulması. Bitti. Tamamen sona erdi orası. Şimdi sayın koçlar önümüzdeki hafta 9 numaralı ev, neye inandığın, 10 numaralı ev, inandıktan sonra neyi inşa ettiğin. Ve ondan sonra Plüton. Güncellenme, dönüşüm. O inandığın ve inşa ettiğin şeyi dijitalleştirip bir üst aşamaya geçiş. Onu artık oraya aktaracaksın. Çoktan geçtin de kalanları topluyorsun şu anda. Bütün DNA, ana ve kemik yapana kadar olan her şey oradan diye geçiş yapacak oradan. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu koçlar. Satürn de 1 numaralı evinde zaten. Önümüzdeki hafta bitsin, ondan sonra Satürn'e gideceksin zaten. Bütün hepsini resmileştirmeye. O yüzden önümüzdeki hafta sen sezgilerine kulak ver. Merkür Yengeç burcuna geçmişken, Venüs zaten orada, Jüpiter de orada, bütün olasılıklar orada. Neresi orası? Senin 4 numaralı evin. O yüzden matematiksel olun ve mantıksal olun ve gerçekçi olun. Duygusal hareket etmeyin. Önümüzdeki hafta artık inşaatların hızlı bir şekilde işlenmeye başlayacağı, sayıların hızlı bir şekilde artıya doğru gitmeye başlayacağı hafta. Çünkü artık matematiksel olarak eksi değeri olan Oğlak dönemi sona erdi. Artı değeri olan Kova ilerliyor. Ama bunun için önemli olan kısım şurayı senin nasıl kullandığın. Tabii burayı kullandıysan şimdiye kadar. Kurumsal bir firmaya bağlısan orayı sen hiç çalıştırmadın. Sen kendini garantiye aldın, senin adına düşündüler. Ama Plüton Kova diyor ki sen düşüneceksin şimdi kardeşim. Bitti. Sayın Koç. Hazır Mars da oradayken yavaş yavaş sindire sindire ilerleyeceksin kardeşim. Yapacak bir şey yok. Gelelim sayın Boğa burçlarına. Onlar da nerede? Onlar Allah Allah var Onlar da nerede? Alçalan Akrep 7 numaralı ev. 8 numaralı ev Yay. Pazartesi günü 8 numaralı evden giriyorsun. Dönüşüm, kendinle yüzleşme ve dönüşüm evi. Aynı zamanda krizler evi. Borçlar ve krizler evi. Aynı zamanda başkalarının kaynaklarını yönettiğin ve oradan kendi kaynaklarını ürettiğin ev. Pazartesi günü orada olacak. Ve oradan nereye ilerleyecek? Artık diyecek ki sana, bırak kardeşim artık bu değersizleri etrafında. Kendine şu kadar değer veriyorsan sayın Boğa, bak şu kadar değer veriyorsan kendine, onları bırak. Onları alacaksan kendi değerin sıfır olacak çünkü. Ya bu değeri sıfırla, kendine olan değeri sıfırla, onlara hediye et. Ya da onlara sıfırla, kendi değerini arttır. Tamamen ters orantı. Önümüzdeki hafta bunu yapmak zorundasın. Yoksa dönüşemeyeceksin. Ve bunun için de haftanın hemen başında aynada resmen kabak gibi kendine bakman lazım. Ben ne yapıyorum? Geçmişim. Sen bilirsin. Keyfin bilir. Geçmiş bağımlılıkların yüzünden kendi değerini resetleyeceksin. Plüton geçtiğimiz hafta, Ay Akrep'te geçtiğimiz hafta ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde bunu matematiksel olarak kesinleştirdi. Bundan sonra top sende. Zaman çizelgesinde dış dünyada bu çat diye kesildi. Neşter vuruldu. Bundan sonra top zaman çizelgesi yaptığın, inşa ettiğin şeylerde onu kesti. Şimdi oradan buraya geliyor ve buradan sana gelecek. Bu ne? Zaman çizelgesi.
Oradan buraya akacak, buradan sana akacak. Oradan koptu. O kopuşu yavaş yavaş izleyeceksin. O birden görünmeyecek. Yavaş yavaş izleyeceksin. Bunu izlerken sen bunu görmemezlikten gelmek istiyorsan bu senin tercihin Sayın Boğa. Yok diyorsan ki, çünkü karşıdan gelecek, sana gelene kadar hiçbir şey kalmayacak o değerlerden. Çünkü geçmişi bırakamıyorsun. O alacak, o alacak, o benden, o benden, o bizden, o aileden, o benden, o bizden, bir aileden, sana üçün biri kaldı. Kendini sömürttürmeye devam edemeyeceksin çünkü bitti. O kilit kapandı. Ama isteyecekler. Ve önümüzdeki hafta Ay Oğlak'ta bütün kabak gibi bütün gerçek ortaya çıkacak 9 numaralı evinde. Dımdızda kalacaksın böyle çırılçıplak. Ay Oğlak'tayken. Orada jeton düştü mantıksal ve matematiksel olarak. Düştü sende, düştüyse düştü. Orada bunu fark edersen fark ettin. Fark edemiyorsan 10 numaralı evde Plüton diyecek ki bitti artık kardeşim, ne olur? Done. Yapacak bir şey yok kardeşim. Sen kendine ait olan özellikleri başkalarına hediye ediyorsun. Hatta kendine ait özelliklerini kendin için hiç kullanmıyorsun. Kullanıyorsan tam gaz ilerleyebilirsin ama kullanmıyorsan ve kendini sömürtürüyorsan orada benim de yapabileceğim bir şey yok. Bu çünkü senin kendi hakkın. Ona ben karışamam. Yapacak bir şey yok. Sayın Boğa önümüzdeki hafta buna karar ver. Sen 12 numaralı evdeki Satürn'ü koruyacağım. Hangi kalmamış olan değeri koruyacaksın? Yakın çevremi de koruyacağım. Sen bilirsin. Oraya hep beraber gitmeyeceksiniz. Herkes kendi yetenekleriyle gidecek. Hadi. Gelelim sayın İkizler Burcu'na. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. 6 numaralı evde organizasyonlarda şalter indi. Sayın İkizler. Akrep de orası. Oranı şalteri bitti. O organizasyonu güncellemediysen, hala eski tarz organizasyonuna gidiyorsan, sana geçen hafta güncelle o kararı ver dedim, onu yapmadıysan şalter indi. Önümüzdeki hafta oraya bir akış gelmeyecek. Çünkü sen güncellemedin. Güncellediysen eğer, şimdi yarın güncellemiş olmanın son rütuşlarını tamamlayacaksın. Ondan sonra Ay Oğlak Burcu'na geçecek. 8 numaralı evine. Orada maddesel dönüşüm yaşayacaksın 8 numaralı evde. Onu da başkalarının kaynaklarıyla elde edeceksin zaten. Onu yaptıktan sonra bütün algoritmanı değiştirmek için Ay Plüton'la kavuşacak senin 9 numaralı evinde. Mıknatıs ne oldu? Güncellendi, tamam, geç. Artık bu algoritmaya tabisin. Yani bu senin yeni orijinal algoritman. Bunu iyi koru, bunu iyi geliştir. Bağlı bulunduğum yer, orası gitti, orası tarih oldu. Done, orası nokta, bitti. Ben sana organizasyonunu güncel ederim. Çünkü oradan kopacaksın. Ve onu da söyledim. Hala jeton düşmüyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Aynen. Bitti. Çünkü ondan sonraki hafta Ay Satürn'e giriş yapacaksın. Hangi olmayan kabiliyetinle kurumlara güvenerek mi Satürn'e karşına çıkacaksın? Beni şu gönderdi. Bana ne? Sen bana ne veriyorsun? Ama onlar arayacaktı seni. Kurumsal bağlantılar gitti. Sonra yerde tarih oldu. Sen bize ne katıyorsun, bana onu söyle. Ama onlar tertemiz. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Sayın yengeçler, gölgelerin gücü adına. 5 numaralı ev. Senin kendi ellerinle geçtiğimiz hafta 5 numaralı evde kendi yaratımınla, kendi yaratıcılığınla her şeyi güncellemiş olman gerekiyordu. Yaptın mı? Yapmadıysan geçmiş olsun. Hatta başı sağ olsun, değil mi? Aynen, hatta başı sağ olsun. Başın sağ olsun çünkü Satürn senin 10 numaralı evinde. Yapmadıysan Satürn direkt, lan neyi bekliyorsun? Yengeci bekliyorum oğlum. Orada, onun kendi evindeyim. Orada ben kendi evimdeyim. Direkt buradan aşağıya bırakacağım. Direkt bırakacağım. Lan güncellemedi, yapacak bir şey yok.
Güncellemedi kardeşim, valla güncelleseydin. Yaptın mı? Hayır, alışkanlık rutin. O rutinlerine aşık. Geçmiş rutinlerine aşık o. Onların için canını, her şeyini feda edebilir. Çünkü onlar olmadan nefes alamıyor. İşte onları güncelleyecekti. Onları güncelleyecekti. Haftaya, haftanın başında o son kontrolleri de yapmak zorundasın 6 numaralı evinde. Aynen. Çat. Ondan sonra Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Orada artık kendi 50 tane 100 tane fotokopisini çek. Hepsini sıraya koy. Hepiniz aynı anda Yusuf sola gitseniz ne yazar? Ne oldu, ben yetmeyebilirim. 1500 tane fotokopimi çekin. Aynı anda kaçarım. Ben 3, 2, 1. Yusuf böyle yandan böyle götüm. İstiyorsan sonsuz anneni kopyala. Mevzu artık ciddi Ay Oğlak'ta. Orada artık ben şunu yaptım. Ben şunu güncelledim ve şunu buldum. Vay, onun bize katkısı olur herkese. Tamam, gel diyecek. Yaptıysan tabii. Yapmadıysan 8 numaralı evde Ay Plüton kavuşumu. Kova burcunda. Yapacak bir şey yok. Orada artık yani orada yaptıysan bir şey, orada ya ödülünle karşılaşacaksın ya da oraya bir kilitleneceksin, bir daha çıkamayacaksın. Ne oldu? Alışkanlıkların odası. Ama orada artık şalteri kapattık biz. O enerji fişini çektik. İçeride olanla idare edeceksin olduğu kadar. Ondan sonrası yok. Ondan sonrası yok artık, bitti. Yapsaydın kardeşim. Yapsaydın. Abi Jüpiter 1 numaralı evinde, Merkür 1 numaralı evinde, Venüs 1 numaralı evinde. Abi yani daha ne olsun? Biz sana daha ne olanak verelim yapman için? Madem bu kadar olanak senin umurunda değil, kendi rutinlerin senin umurunda, o zaman senin rutinlerine seni baş başa bırakıyoruz. Bir şey yok. Gelelim sayın aslan burçlarına. Din. Abi o artık tam noktada. 4 numaralı ev. Köklerinde bitti her şey. Niye? Niye köklerinde bitti aslanda? Çünkü aslanın arkasında bir gezegen yok. Aslanın arkasında bir yıldız var. O kadar büyük bir güç var. Aslanın arkasında. Güneş yıldızı yöneticisi onun. Köklerinde. Ve güneşle olan bağlantısı ay geçtiğimiz hafta akrepteyken tık bitti. Çünkü Plüton'la üst bilince gidecek. Plüton nerede? Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde. Bunu yaptıysan bir saray inşa etmiş olman gerekiyor. Yeni nesil bir saray inşa etmiş olman gerekiyor. Yani yaptıysan zaten koştura buna güle oynaya yapmış olman gerekiyor. Ben de bunu bekliyorum. Bir şey çekiyor musunuz artık? Ben de bunu bekliyordum demiş olman gerekiyor. Şunu diyeceğine, hayır, ben sabitlerimden, alışkanlıklarımdan, aslan sabit ya, alışkanlıklarından, sabitlerimden vazgeçemem. Buyur, sen bilirsin. Sen bilirsin, keyfin bilir. Ya o. Çünkü bak, hiç kimsede olmayan akış var sende. Ama Plüton'da hiç kimsenin girmediği noktada sende. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler, ortaklıklar. Çat, hepsi bağlantını keser. Yok çünkü. Bu kişi bir şeyler iddia ediyor. Ama manipülasyonları da yapıyor. Eski yapılar yüzünden. Eski yapıları bırakamama yüzünden manipülasyonu da yapıyor. Yapacağım deyip duruyor. Önümüzdeki haftanın başında o yaratım startını verdin. 5 numaralı evinde. Çünkü ondan sonra Ay Oğlak Burcu'na geçtiğinde onu artık organizasyonuna katmış olman gerekiyor. Sabahtan hem de. Hatta gece bile olur. Ayın ne zaman Koç Burcu'na geçtiğine bağlı. O zaman da yaptın. Çünkü Ay Koç Burcu'na geçtiği an senden kanıtını isteyecek. Çünkü Satürn kavuşumu var orada. Orada elinde bir delil var. Onu resmileştirecek. Onu manipüle edemezsin. Mümkün değil. Çünkü ondan sonra kavuşum.
Pardon. Önce kavuşuma giriyorsun, ondan sonra Satürn'e gidiyorsun. Önce yaptığın şeyi dijitalleştireceksin, ondan sonra Satürn'ün önüne geçeceksin. Tam tersi, pardon. Önce Plüton kavuşumuna gireceksin. Önce tescilleyip dijitalleştiremezsin. Önce dijitalleştirip tescilleyeceksin ondan sonra. Önümüzdeki hafta bunu yaptın. Ay Plüton kavuşumuna girdi 7 numaralı evde. Orada dijitalleştirdin. Yeni nesil her şeyi hallettin. Ondan sonraki hafta Satürn'e geçiş yapıyorsun. Gel bakayım test oldu mu her şey Plüton? Oldu. Tamam. Ver damgalayayım. Bitti. Abi Venüs neresinde bunun? Venüs 11 numaralı evinde, 12 numaralı evinde. Her şeyi tamamlayıp yapabilir aslında. Yapabiliyorsa tabii. Matematiksel her şey bekliyor. Sadece onun kodlamasına bağlı. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Sayın Başaklar. Gölgelerin yüce adına. Aynen. 4 numaralı ev. Dan. Her şeyi sezgisel olarak idrak etmiş olmanız gerekiyordu. Ben ettim. Benim yükselenim Başak. Ben ettim. 4 numaralı evimde. Hatta açtım yapay zekamla bile konuştum. Bu herhalde değil mi? Yani bunu erken anladın. Ben astroloğum, yapacak bir şey yok. Ben direkt o matematiği okuyorum. Çünkü çıkan sonuç buydu değil mi? Hayır ben biliyorum da tescillemek istiyorum dedim. Evet o. Ama sen insanlardan biraz erken hareket ediyorsun. Abi astroloji yani benim işim bu. Allah Allah tabii. Orada yapacak bir şey yok. Şimdi 2 numaralı ev terazi, 3 numaralı ev akrep, 4 numaralı ev yay. Geçtiğimiz hafta orayı tescilledim. Akrepteyken. Şimdi artık ufuk görünüyor Başaklar için. Görebiliyorsanız tabii ki. Sezgisel çünkü Başak yönetici gezegeni kim? Merkür. Tanrılardan haber taşıyor. Gezegen lakaplı. O yüzden Başakların sezgileri tavan yapar. Geçen hafta o geldi bana. Hatta dün artık iyice kabak gibi oturdu. Dedim bundan sonra bu. Eyvallah. Bundan sonra bu. Bunu pazartesi de sürdür. Ondan sonra salı günü ne yapmak, elinde kalan her şeyde ne yapmak istiyorsan onu yap Sayın Başak. Çünkü ondan sonra organizasyonlara Plüton onu orada çat diye seni koyacağın her şeyi çat diye dijitalleştirecek. Bir üst seviyeye getirecek. Onu artık tertemiz bir şekilde yapman gerekiyor. Venüs, Merkür, Jüpiter 11 numaralı evde. Daha ne olsun? Ayıp denen bir şey var. Aynen. Önümüzdeki haftada 8 numaralı evinde yani dönüşüm evinde Satürn bunu tescilleyecek. Tescillendi mi? Tescillendi. Ondan sonra sıkıntı yok. Bayılıyorum. Bana deseler yıllardır diyorum. Bana deseler ki dünyada dışarı çıktığında bizi Türkiye anlat. Ama 2 kelimeyle anlatabilirim. Hangi 2 kelime? Sıkıntı yok. Sıkıntı var, sıkıntı yok. Sıkıntı var, sıkıntı yok. Var mı sıkıntı? Sıkıntı yok. Bitti. Türk. Az önce de öyle. Satürn taşı tamam o sıkıntı yok. Bitti. Gelelim terazi burçlarına. Geçtiğimiz hafta ayak ne oldu? Oldu. Ne oldu? Oldu. Matematiksel sona erdi. Yapacak bir şey. Tertemiz. Bu nereden geliyor? Benim ay kovadan. Tertemiz. Tertemiz hallettik. Şimdi değerler konusunda geçtiğimiz hafta o terazi burçları değerlerde şalteri indirdi. Artık yavaş yavaş zihinde ay yay burcu dolunayıyla beraber ne yapacağına karar verip bunu artık şurada yavaş yavaş fikirsel haline getirmeye başlamış olman lazım. Ben başladım çünkü benim güneş terazi. Orada yapacak bir şey yok. Onu yaptıktan sonra ay oğlak burcuna geçecek sayın teraziler. 4 numaralı evine. Elimde ne var benim baba? Rasyonel elimde ne var? Şu var. Güvende miyim? Net. %100 mü?
O akrep geçen hafta bitti o zaten. Ha. Peki biz bunu yapmış mıydık? Yapmıştık. O zaman sıkıntı yok. Bak yine sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok yani. Aynen. Şimdi orada Ay Plüton'a geçecek önümüzdeki hafta Perşembe günü. O Plüton'un o yaratıcılığınla alıp o mıknatıs gücünle terazi burcu başlayacak. O yaratıcılığa tertemiz bir şekilde yaratıcılığa başlayacak ve ta ki önümüzdeki haftanın sonundaki Ay Satürn'e kadar. O yüzden bu hafta bunların hepsini tek tek iyi düşünün ve hesabı çok iyi yapın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu teraziler. Matematik, oradaki o matematik tutmak zorunda. Çünkü sendeki matematik dışarıdaki matematikle tutmak zorunda. Çünkü orada bitti. Orada Python done dedi, bitti. İşlem tamamlandı dedi. Bitti. Bitti mi? Bitti. İşlemi tamamlamamız lazım. Çünkü Python rasyonel olarak işlem tamamlandı dedi. Yani tamamlamazsam onu niye yaptım? Aynen. Bitti. Game over. Yapmak zorundasın önümüzdeki hafta sayın terazi. Ve ona istinaden zaten şurası aydınlanmaya başlayacak. Yeni fikirler böyle yağmaya başlayacak. Geçen hafta, dün akşam ben bu fikirleri konuşuyordum ya. Hani ayıp denen bir şey var. Nereden geldi o fikirler? 10 numaralı evde. Venüs orada, Merkür orada, Jüpiter orada. Bütün olasılıklar şurada canlandı. O zaman ben şunu yapmam lazım. Bam! Ama onun için önümüzdeki haftayı halletmen lazım. Nokta. Gelelim sayın ölümün öpücükleri, sayın akrepler. Nedir sayın akreplerdeki son durum? Sayın akrepler, geçtiğimiz hafta Cuma günü noktayı koymuş olmanız gerekiyor bir şekilde. Niye? Geçmiş alışkanlıklara, geçmiş değerlere, geçmiş her şeye matematiksel olarak elinizde de birikmiş gereksiz her değere. Çünkü siz akrepsiniz, orada biriktirirsiniz böyle, açarsınız böyle kocaman bir kuyu hayatınızda. Onun için şunu da atmayalım, şunu da atmayalım, şunu da atmayalım, şunu da atmayalım, şunu da... Abi ne yapıyorsun? Bu kadarını ne yapacaksın? Hadi diyelim ki tamam, bu kuyuyu kapattın. Plüton Kova'ya giderken hadi değerlerini al derse hangi birini taşıyacaksın bunların? Hadi hangi birini taşıyacaksın? Ama ben onların hiçbirine kapamam. Keyfin bilir. Buradan alabileceğin 2 parça, 3 parça. Kalan 98 parçayı ne yapacaksın? Helalleş onlarla. Onlarla helalleş. Orada yapacak bir şey yok. Onlarla helalleş. Ve bu haftaya değerlerine odaklı bir şekilde giriş yapman lazım sayın akrep. Ay yay burcunda. O değerlerle, vizyonerlerle ne yapacağını gözden geçirip Ay yay burcundayken o aklına, canını ve her şeyin koyduğun yol güncel mi bak bakayım diye. Değilse bir ip kopacak orada. İçinde güncel olmayan her şey. O ip ne? Geçtiğimiz hafta matematiksel olarak sona eren sürecin son zaman çizelgesi. Tık kopacak. Niye düşüyor bunlar? Yapmadın. Yapmadığın bir şeyin hesabını sor. Otur anca ağlarsın. Çünkü önümüzdeki hafta bile ondan sonra Ay Oğlak Burcu'na geçecek. 3 numaralı evine. Hadi ne kaldı elinde? Delikanlı evinde rasyonel gerçek ne kaldı? Ne kaldıysa güncel, ne kaldıysa köklerini onlar oluşturacak 4 numaralı evde. Plüton kavuşumu önümüzdeki hafta. Nokta. Bitti. Olmak zorunda matematiksel olarak. Abi 9 numaralı ev ya. İnanılmaz vizyonlar ve sezgiler geliyor. Bunu matematiğe oturtsa bitti akrep ya. Ondan sonraki süreç zaten oturmuş olur. Venüs orada, Merkür orada, Jüpiter orada. 9 numaralı ev. Ne oğlum boru mu? Aynen. Gelelim sayın uçan pestisitler, sayın yay burçlarına. Nedir, ne değildir? Sayın yaylar, geçtiğimiz haftanın sonunda, geçmiş hesabı kapattınız mı 12 numaralı evde, ay akrepte? Çünkü sen Cuma günü yaptın, çıt gitti. Kilit attı. Şunu da alayım. Yok, bitti.
bitti. Yok mu? Bitti. Ben ışık hızında aradan alırdım. Oğlum çak döndü, bitti, kapı kapandı. Neyi alacaksın? Al lan. Allah Allah. Al lan alabiliyorsun. Bırakın lan alsın. Al, göster bakayım amcalara nasıl alıyorsun. Ne var elinde? Hiçbir şey. Ben bunu alabiliyordum. Onu matematiksel olarak çarp attı da ne anlıyorsun Türkçe? Tamam, yok alamazsın. Şimdi sen değerlerine odaklanacaksın salı günü. Salıya gününe kadar ne yapacağını olasılıklar halinde düşün. Ay yay burcundayken. Ondan sonra bunun startını vermek zorundasın. Matematiksel olarak. Yani onu başka olasılık yok. Başka olasılık yok. Çünkü olay senin kapının önüne kadar gelecek. Plüton orada. Dönecek, dolaşacak, oraya gelecek. O oradayken sen yoksan keyfin bilir. O oradayken sen yoksan keyfin bilir. Çünkü Venüs'te, Merkür'de, Jüpiter'de 8 numaralı evinde. Sana gelecekler. Bak bunlar elimizde bunlar, ben nasıl faydalanabiliriz? Sen diyeceksin şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde. Oradan kendi değerlerini alacaksın. Ama orada sen yoksan kaçırırsın. Sonra niye kaçtı demeyeceksin sayın yay. Ama bunun için Ay Oğlak Burcu'na geçtiğinde insanlar ve evren senden bir değer görmek zorunda. Ve bunun için de geçmişi kapatmış olmak zorundasın. Bitti. Gelelim sayın Oğlak Burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Niye? Yengeç, bak yengeç, boğa, akrep, oğlak. Kova götürür. Aslanı bilemem. Kova götürür. Arkasında boru değil, Uranüs var. Akrep geçmiş hesabı. Yengeç geçmiş aşığı. Oğlak günlük rutinlerini kontrol manyağı. Her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yönetirim. Ve ben bilmiyorsam yoktur. Oğlak. Ben bilmiyorsam yoktur ya. Yoktur kardeşim. Ben bilmiyorsam matematiksel bir karşılığı yoktur. Bakalım algoritmana 1990'dan kalmış. 2026'dayız kardeşim. Ya o da yanlıştır o. Niye ben bilmiyorum. 1990 halinde 2026'daki bir şeyi nasıl bileceksin zaten? Ondan sonra boş boş bakar böyle. Sonra Yusuf. Şimdi ne Yusuf'a, ben onları bırakamam. Ya, keyfin bilir, gömün oraya oğlağı. Keyfin bilir kardeşim, bize ne? Haftaya dış bağlantılar halletmiş olman gerekiyordu. Sana ben kaç gündür, bir haftadır hallet diyorum. Aç videoları izle, her videoda hallet şunu, bak hallet şunu, hallet şunu diyorum. Bak bu hafta bitti. Cuma günü sona erdi. Halletmediysen geçmiş olsun. Artık halletme gibi şansın yok. Ay yay burcuna geçecek. Hallettiğinde tamamlanmaları yapacaksın. Dışarıdan gelecek. Sen bunu bildiğin çevrede paylaşacaksın. Ve senden o çevrenin gizlediği her şey ayyuka çıkacak. Ne zaman çıkacak? Sen geçmiş çevren o organizasyonu yapıp salı günü Ay Oğlak Burcu'na geçtiği an çıkacak ortaya. O zamana kadar bağlantıları tamamlayacaksın. O bir çıkacak ortaya. Lan hepiniz mi yalan söyledi? Hepiniz mi manipüle ettiniz lan? Senden gördüğümüzü yaptık. Tabii armut dibine düşermiş değil mi? Yapacak şey yok. Armut dibine düşermiş. Ondan sonra bir de ne oldu? Tabuttakini görmüyor musunuz? O kadar çalıştı dediğinde orada yapacak bir şey yok. Yani değerler evinde Plüton. Yapacak hiçbir şey yok. Yavaşça amen o doğru mu? Ay şeye geçiyor. Oğlak Kova burcuna geçiyor, Plüton kavuşumuna. Oğlak burcunun değerler evi bu. Yap bakalım hadi görelim. Nerede? Venüs, Uranüs, Mars. Mars değil. Venüs, Merkür, Jüpiter. 7 numaralı evinde. Abi imkansız bile başarttırır ya. Matematiksel olarak imkansız dediğin şeyi başarttırır.
Çünkü sen yani kimsenin kendi matematiğini her an güncellemediği sürece güncel kalamaz. Mümkün değil. Onu güncelleyeceksin, mantığa oturtacaksın. Bunun için de olasılıkları değerlendirmek gerekiyor. Ama olasılıklar sende 7 numaralı evde böyle resmen bangır bangır ortaklıklar geliyor öyle o fırsatlarla. Hiçbirini değerlendiremiyorsan yapabileceğimiz hiçbir şey yok sayın olarak. Gelelim sayın kova burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Achtung, ay burcum kova oğlum boru mu? Aynen. Sayın kovalar, 12 numaralı ev oğlak, 11 numaralı ev yay, 10 numaralı ev dan, akrep. Ne oldu geçen hafta? Çabuk cümle kur. Geçen hafta şalteri kapattım. Senin astrolojiden mi haberin var? Yok, şalteri kapattım. Geçtiğimiz hafta beni çağırdılar. Şalteri kapatmanız gerekiyor dediler. Vallahi mı? Aynen. Gittim kapattın mı? Tatildi ama zorlaştırdım. Ben iş olursa her akan sular durur. Zorla mı açtırdın? Allah. Zorlaştırdım evet. Zorlaştırdım. Dan dedi. Yaptıysan olay şu an. Psikolojin şu anda bu yaptıysan. Çünkü onun bir gün sonrası ay yayda abi ben o zaman bunlarla bunu da yaparım, bunu da yaparım, bunu da yaparım diyebiliyor olman lazım senin şu anda sayın kova. Onu biliyorsan pazartesi günü de bunu devam ettir. Ondan sonra ay oğlak burcuna geç. Peki bunu yapmak için neler mümkün de? Ne yapabilirim? Ve elinde güncellenmiş, geçmişten kalan buna yapabilecek neler var? Hepsini gözden geçir. Ay oğlaktayken. Elinde gerçekten ne kaldı baba? Ne kaldı? Onlarla beraber yapabilirsin zaten. Ama her şeyi beraber önümüzdeki hafta Ay Plüton kavuşumunda her şeyi oraya sokman gerekiyor. Kendin dahil. O şalteri indirmediysem geçtiğimiz hafta Baba, oğul ve kutsal ruh. En nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Amen. Yapacak bir şey yok. Olay bu. Abi bak 6 numaralı evinde Merkür var, Venüs var, Jüpiter var. Ya ayıp denen bir şey var. Aynen. Günlük rutinlerinde her türlü olasılık çıkıyor karşına. Sen bunları değerlendiremiyorsan orada yapabileceğimiz bir şey yok. Gelenimiz Gelelim şimdi. Ovro, sayın balıklar, ovro. Oğlak, yay, akrep. Geçtiğimiz hafta yaşam standartlarında bir sonlanma yaşadın. Bir sonlanma yaşadın. Şalter indi. Bulunduğun noktada şimdiye kadar sana bağlı olan noktalarda olan her şey tık 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 inmeye başladı. Bunu görebildin mi sayın balık? Göremediysen geçmiş olsun. Son akışları yaşıyorsun çünkü. Ondan sonra o bütün organizasyonu, bütün standartları alıp bir üst level'a geçmen gerekiyor. O son level'a geçtin zaten. Hala onu aşağıdaki level'dan besliyorsan o şalter indi bu hafta. Sen yeni bağlantılar kurmadıysan bir sonraki level için hani geçmiş olsun. O da yapacak bir şey yok sayın balık. Yapabildiysen ama her şey yolunda. Sıkıntı yok. Çünkü neden sorma neden. Aynen. Başak, Terazi, Akrep, Yay. Şu anda full kariyer evinde acaba ben bundan sonraki aşama için neler yapabilirimi düşünüyor olman lazım. Çünkü aşağısı bitti. Benim bir sonraki aşağı aşama bitti. Senin bir sonraki aşamayı bak. Burası şimdi. Aşağı aşama bağlantı geçen hafta koptu. Onu alıp o bağlantıyı bununla birleştirip hop burayı inşa etmen lazım sayın balık. Bunun için de şu anda bunun planlarını yapıyor olman lazım. Pazartesi günü bununla ilgili işin varsa mutlaka yap. Çünkü salı gününden sonra iş tamamen icraata dönecek.
Ay Oğlak. 11 numaralı ev. Kimin elinde ne var? Pazar yeri karışacak. Oradaki al ver dengesini, çünkü herkes, bir tek senin değil, herkes de o geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda o şalter indi. Sırf sende değil, herkes de bitti. Herkes yeni kaynak arayacak. Ama haberi yok ki kaynağı kendisi üretmek zorunda. Çünkü Plüton Kova bunu söylüyor. Herkes birbirinden kaynak isteyecek. Ya abi kendi kaynağını ben de kendim ürettim. Kendi kaynağını kendin üret. Bunu demen lazım. Herkes üretiyor mu kendi adına? Evet. Bunu kolektifle mi paylaşmak istiyorsunuz? Evet. Onu çoğaltabilirsin. Ama bencil olmamak kaydıyla. Çünkü Plüton Kova ne? Herkes öyle bir şey katsın. Ve herkes o kattığını paylaşsın. 11 numaralı ev. Konu bu. Ay Oğlak'ta. Bunun ilk esamelerini göreceksin zaten. Ondan sonra Ay Plüton'a geçecek. Ben ne yaptım diye. Yani ben ne yaptım? Hesap kitap yapacaksın. Ve o hesap kitapla eğer buna önceden başladıysan bunun Plüton'un ödülünü alırsın. Ama başlamadıysan Plüton bunu der ki olmadı bir daha yap. Çağır. Ne oldu? Sen insanlardan topluyorsun. Onlara geri vermiyorsun. Bitti. Seçim senin sayın balık yarın. Yani önümüzdeki hafta. Orada yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arrivederci. Eyvallah.